Merhaba, ben Fadime. Bugün bu basit eldiveni anlatıyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet, karşınızdayım ben ve yaralı ellerim. Ellerimi koruma isteğinden olacak ki eldiven öresim geldi. Vakitsizlikten de en basitini örmem yeterli olur diye düşünüyorum şu an. Şöyle bir eldivenim var ve güzel bir yünü var. Bu benim hayatımda aldığım ilk kiloluk iplerden sarma bir yün ip. Sıcacık bir şey. Bu zavallı ip önce bir bluz oldu. Sonra söktüm, boyunluk ve şapka yaptım. Sonra söküp eldiven, patik ve benzeri şeyler yaptım. Atmalara da kıyamıyorum çünkü çok güzel yumuşacık ve şöyle de yakından gösterdiğimde göreceksiniz bayağı bir yıllardır kullanılmış bir ip. Rengi de çok güzel, biliyorsunuz bu sene her yer bordo. Ben de bunu çok severek yıllardır kullanıyorum. Bu yılda moda oldu, biraz da bu yıl için bordonun hatırına bu yılda kullanırım diye düşünüyorum. Şaka şaka. Ben bunu her zaman kullanırım. Özellikle alışverişten sonra paket taşımak için çok iyi. Şöyle birazcık şey yapıp şuraya çantamızı alıp tutmak. Eldivenler ısı için evet önemli ama ben en çok paket taşımak için seviyorum. Şöyle küçücük bir parça örüyoruz. İki ters, iki düz ve şurada parmak bölümünü bırakıp şuradan birleştirip sonra şuradan ben ilmek kaydırma yapmışım ve tekrar içten birleştirerek bitirmişim. Şuradaki kısım ve eldivenimizin geri kalan her detayı sizin kendi elinize göre uyarlanacak. Çok basit bir şekilde başlıyoruz. Ben şu yün ipiyle öreceğim. Bu ipin markasını hatırlamıyorum. Bu bir yumak ipti, paketi olan, kağıdı olan ama yıllardır elimde olan bir ip. Ben bunu size aslında krem rengiyle gösterecektim. Açık renk olsun diye ama maalesef paketlemişim. Bir iki tane paket açmama rağmen bulamadım. O yüzden şimdi size başlangıcını şu benim meşhur her şeye başlamaya çalıştığım ipim ile akrilik ip ile yapacağım. İnce bir ip. Elimdeki şiş şu an 4 numara. Bunu ben ince bir yün ve 3 numara ile örmüştüm. Şimdi bu birazcık daha kalın bir ip. Bunu 4 numara ile öreceğim. Şu ip ince ama size göstermek için de bunu da 4 numara ile öreceğim. Çünkü 3 numara şişimi ben birine vermişim. Bulamıyorum şu an. Diğer misinalı şişimi de paketlemişim, onu da bulamıyorum. Örgücünün taşınmayla sınavı adlı sezonumuz açılmıştır. Evet efendim, ben yine klasik yöntemle buraya ilmeklerimi atıyorum. Şuradaki ipim çok ince olduğu için 38 tane ilmek atmışım. Fakat bu ipim daha kalın olduğu için 34 tane ilmek atacağım. Burada ise size gösterebilmek adına sadece iki ters iki düz konusunu anlatabilmek adına birazcık ilmek atacağım ve yeni başlayanlar için iki ters iki düz nasıl yapılırı göstermek istiyorum. Şurada şimdi düğümle de uğraşmayacağım. Gecenin bir vakti elimden geldiğince pratik davranacağım. Önce düz yapalım, iki tane. Sonra ipimi öne alıyorum ve iki tane ters yapıyorum. Burada şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. İpimi alttan alıyorum. Tekrar alttan alıyorum. Öne aldım ipimi ve şöyle de ipin üzerinden şöyle de dolayarak alabilirsiniz. Bu herkesin zamanla eline oturan bir örgü stili. Kimisi böyle çok hızlı yapar. Kimisi de benim ördüğüm gibi çok hızlı yapar. Ben artık uzun zamandır aynı şekil ördüğüm için tabii ki kendi ördüğüm yöntemle hızlı yapıyorum. Geldik yan tarafa. Burada ipimiz burada kaldı. Aynı şekilde giriyorum. Ve hepsini kendi yöntemimle göstereceğim şimdi.
Tersleri ters örüyorum. İpimi arkaya attım. Düzleri düz örüyorum. Öne atıyorum. Tersleri tekrar ters örüyorum. Burada tabii ipimi değişik şekillerde attığım için ilmeklerimin yönü de farklı geliyor. Ona da dikkat ediyorum ki burgulu bir görüntümüz olmasın. Bir eldiven daha öreceğim arkadaşlar size. O zaman tabii taşındıktan sonra iplerimi bulduktan sonra öreceğim. O da yine aynı ipten örmüş olduğum şöyle bir eldiven var. Parmaklı. Bunu da 2 şişli ördüm. Şurasında da görüyorsunuz tekli pirinç yaparak yapmışım. Ve tekrar parmak uçlarına da lastik yapmışım. Bu da çok kolay bir eldiven. Çocuklarınıza ve kendinize yapabilirsiniz. Onu açık renk bir iple baştan sona tüm detaylarını anlatıyor olacağım. Bu da çok kolay olduğu için içim rahat. Sadece 2 ters 2 düz bir parça örüyorsunuz. 38 ince ip için ve ince şiş için 3 numara için bahsediyorum. 34 de 4 numara için ve şu kalınlıkta bir ip için bahsediyorum. Gerçi 4 numarada bu ip için biraz ince kalacak ama ben birazcık da sıkışık olsun istiyorum. Eldivenin çok bol olması da güzel olmuyor. Ve şimdi hemen gösteriyorum, bu sıramızın bitiminde ben bu iple başlayıp eldivenimizi baştan sona ördükten sonra tüm detaylarıyla anlatıyor olacağım. Lastik şeklinde, bu bizim ikili lastik dediğimiz lastik şekli aslında. Neden lastik şeklinde yaptığımızda bu ikili lastik özellikle çok güzel eli saracağı için çok güzel bir tutuşu oluyor. Hemen tekrar giyerek göstereyim. Bir ters bir düz de yapabilirsiniz ama bunun kadar güzel eli sarmıyor. Onu da söylemek isterim. Aslında bu bir kol manşeti gibi ördüğünüzü düşünün. Kol manşetin içinde sadece şuradan parmak çıkacak açıklığı bırakıyorsunuz. Ve benim böyle ördüğüm hırkalarım ve bluzlarım da var. Bazılarınız uzun zamandır beni takip edenler bilir. Böyle hırkalarım da var, bluzlarım da var benim. Ve güzel de duruyorlar, seviyorum. Hatta siyah bir bluzun altına bundan siyah yapıp veya ceketin altına bundan siyah yapıp giydiğinizde de çok şık durduğunu düşünüyorum. Şimdi ben buradan tekrar size şunun ile, bunun başlangıcı siyah olacağı için başlamak istemedim. Beyazla daha net görebilirdi, yeni başlayanlar için iyi oldu. Siyahla örmek çok istiyorum. Şu an ben ışığımı da değiştirdim. Ama bu ışıkta bile biraz zor. O yüzden ben şimdi siyahla örüyorum. Kırmızılara geldiğimde de kesmesini göstereceğim ve birleştirmesini göstereceğim. O noktada buluşalım. 34 ilmek ve 4 numara ile siyah bölümünden başladım. İpimiz degradé, değişen renklerden oluşan bir iplik. Şu an bu renge geldiğim için size gösterebilirim. Şöyle açıyorum. Görüyorsunuz 2 ters 2 düz ve toplayan bir lastik türü bu. 4 numarayla da çok güzel oldu. Şöyle görüyorsunuz. Küçükmüş gibi duruyor ama değil. Şimdi ben bunu bir miktar daha ördükten sonra kesmesini yapacağız ve yanı nasıl birleştirdiğimi de anlatıyor olacağım. O noktada buluşalım. Böyle geçişli iplerle e, veya ebruli iplerle ördüğünüzde eldiveninizin eşit olmasını istiyorsanız arkadaşlar birazcık fazla ip alın ve mesela ben şu an siyahla başladım. Bordoya yakın bir renk. Uçta bitiyor. Aynı noktada siz de bitirebilmek için tekrar ipinizi açarak siyahtan tekrar başlamanız gerekiyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Hele bir de parmak bölümü yapıyorsanız parmak bölümü içinde baş parmağı örecekseniz o bölüm içinde aynı rengi kadar ipinizi açmanız ve o noktadan itibaren parmağı aynı renkle başlamanız güzel olacaktır.
Tabii istiyorsanız her iki eldiven de sağ sol farklı olabilir ama aynı olsun istiyorsanız ipinizi birazcık fazla alıyorsunuz. Şimdi geldik eldivenimizin kesme kısmına. Birazcık buradakilerden büyük oldu. Bunu özellikle istedim ben. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Bunun ölçüsünde vereceğim. Bunun ölçüsünde vereceğim. Hiç merak etmiyoruz. Şimdi gelelim kesme kısmına. Lastikli örgülerde lastik örer gibi tersi tersten, düzü düzden kesiyoruz. Şimdi düzden kestikten sonra ipimi öne aldım ve tersi de tersten kesiyorum. Bir de bunu tığımız ile daha da basit yapabiliriz. Hemen başlıyorum tığım ile kesmeye. Düzdeyiz. 2 tane düz keseceğim. Tersteyiz. İpimi öne aldım. Böyle kesmemizi tamamlıyoruz ve daha sonra yandaki dikişimi ben ilmek kaydırma ile yapacağım. İstiyorsanız yün iğnesiyle de yapabilirsiniz. O noktada buluşalım. Örgümü kesme işlemini bitirdim. Örgümün tersini çevirdim. En uçtan tığımla ilmeği alarak başlıyorum ilmek kaydırma yapmaya. Eldiveni birleştirirken ilmek kaydırma yapmanızın şöyle bir avantajı olacak. Parmak yerine geldiğinizde ipinizi düğümlemenize gerek kalmayacak. Sadece bir taraftan giderek, açıklıktan giderek ilmek kaydırma yapacaksınız. Böylece eldiveni baştan sona kadar ilmek kaydırma yaparken başlangıç, düğüm, parmaklarda ip koparmak durumunda kalmayacaksınız. İlmek kaydırma yaparak gidiyorum. Şöyle bir ölçüm yapmak istiyorum. Bu eldivenimden birazcık daha şöyle şuraya kadar, tam şu eklem noktalarıma kadar uzun olsun istiyorum. Yaklaşık bir 2-2,5 santim kadar daha uzun yapacağım şuradaki açıklığımı. Hemen ölçüyorum. Parmağıma da bir giyip bakmak istiyorum bu aşamada. Bir tane daha yapayım. Ve şurada bir zincir çekiyorum. Ve başlıyorum. Tek tarafından açık görüyorsunuz karşı taraf. İlmek kaydırma yaparak bileğe doğru gidiyorum. Buradaki ilmek kaydırma kısmını ip koparmamak ve düğümlerle uğraşmamak için yapıyorum. Şimdi şuradaki eldivenimin açıklığı çok güzel. Ben çok seviyorum buradaki açıklığı.
Şöyle bir yeni ördüğüm eldivene de bu açıklık kadar bir açıklık yapmak istiyorum. Şöyle bir bakayım. Şöyle tekrar giyiyorum. Ve şuradan birleştirdiğimde 2 tane daha yapayım. Ve hemen karşı tarafla üst üste koyarak şuradaki açıklığı dengeliyorum. Düzeltiyorum uçtan ve şurayı da güzelce oturttuktan sonra karşı tarafa bir sık iğne yaptım ki o arada bir açıklık olmasın giydiğimizde diye. Şöyle bir görüntümüz var şu an ve devam ediyorum. Uca kadar gidiyorum. Eğer istiyorsanız burada böyle geçişli bir ipiniz varsa bu kısmını o kırmızıyla şu kısmını siyahla da yapabilirsiniz. Ama ben şu an siyah bir ip bulabileceğimi pek zannetmiyorum evin durumundan ötürü. Ve arka taraftan da fazla görünmesi çok problem olmayacak benim için. Çünkü geçişli bir ip. Çok da göze batan bir nokta değil. Şöyle de bir açıp kontrol edelim ne kadar gözüküyor. Bileğimin iç kısmında kalacak. Çok beni rahatsız etmez. Zaten çok da az kalmış. Şöyle devam ederek gidiyorum. En son noktadayım. İpim de ucu ucuna yetti. Tam bir eldivenlik ipim varmış. Bir bunun kadar ip daha var. Onu da bulduğumda eldivenimin tekini öreceğim. Size de buraya resmini çekip koymayı düşünüyorum. Ama ne zamana kısmet orasını hiç bilemeyeceğim. Şimdi şu başlangıç ipimle de şöyle bir düğüm atıyorum. Ve bu ikisini içeriden ince tığımla yürüterek kaybedeceğim. Şimdilik burayı görmüyorsunuz. Hemen şöyle çeviriyorum. Ters düz ediyorum. Ve giyerek bir deneme yapıyorum. Şunlar içte kaybolacak. Bunları görmüyoruz. Gördüğünüz gibi çok da göze batan bir kırmızılık yok. Çünkü şuralarda da kırmızılar olduğu için göze batmıyor. Eldivenimiz bu kadar kolaydı arkadaşlar. Şimdi hemen ölçülerimi hazırlıyorum. Detayları çiziyorum ve geliyorum. Evet, üzerinden 3 gün geçti eldiveni öreli. Ama maalesef şimdi fırsat bulabildiğim için devam ediyoruz. Arkadaşlar, 2 şiş ile basit eldiven yapımı hemen geliyorum. Önce ince ip ile olan şu eldivenimizi anlatacağım. İnce ip ile 3,5 no şiş 38 ilmek ile başladım. İpinize göre, elinize göre ve atış şeklinize göre sıkı mı atıyorsunuz yoksa bol mu atıyorsunuz ilmeklerinizi, ona göre bu 38-40 olur, 42 olur, 44 olur. Elinize bir ölçmeniz gerekecek. Şimdi ben kendi ördüğüme göre anlatıyorum. 38 ilmek ördüm. 2 ters 2 düz yaparak lastik örgü ile 15 santim yaptım. Ve şurada da şurası bizim eldivenimizin kırmızı çizgi ile yapmış olduğum noktalar. Eldivenimizin katlanmış hali. Katlandıktan sonra tersinden 5 santim ilmek kaydırma yaptım. Daha sonra tek tarafını açık şekilde ilmek kaydırma yaptım ki parmağımız geçebilsin ve kalan 5 santimi de tekrar 2 kat birleştirme yaparak eldivenimizi bitirdim. 15 santimdi şuradaki eldivenim.
Gelelim şu eldivenimizin yapım aşamalarına. Bunu da orta kalınlıkta bir ip ile ördüm. 4 numara şiş ile ördüm. Yine 2 ters 2 düz yaptım ki elimi sıkıca kavrayabilsin. Elimde bol bol durmasın. Ben pek bol eldiven sevmiyorum. O yüzden böyle bir işlem yaptım. Bunu 34 ilmek ile başladım. Daha sonra katladım. Yine kırmızı çizgimiz var, görüyorsunuz, nokta nokta. Ve başladım efendim. Şurası elimizin parmak uçları kısmı. Ve parmak ucundan itibaren 8 santim, sonra parmak için tek katından 5 santim ve daha sonra da geri kalan 9 santim ilmek kaydırma ile bitirdim. Ve bizim bu eldivenimiz de 22 santimdi arkadaşlar. Ve ben bu iki eldivenimi de ölçmeye çalıştım hassas terazimde. Demek ki çok hassas değillermiş, başarılı olamadım. Ama çok gördünüz yani, minicik bir parça vardı elimde. Bunu örebildim. Bir yumaktan bir yumaktan bayağı bir eldiven örebilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer degradé alacaksanız da 100 gramın yeteceğini düşünüyorum. Çünkü çok minicik bir parçadan bir tanesini ördüğüme göre diğer o bulmayı planladığım, taşındıktan sonra umarım bulurum. Planladığım iple de diğer parçasını öreceğim. Yeteceğini düşünüyorum. Gram konusunda yardımcı olamadığım için kusura bakmayın. Tamamen tartımın hatası. Yoksa ben bayağı bir uğraştım. Çok kolay bir eldivendi. Çocuklarınıza, kendinize hemen 1-2 saat içerisinde örebileceğiniz basit bir eldivendi. Hiç gözünüzde büyütmüyorsunuz böyle şeyleri. Ben bu taşınma esnasında gece yorgun argın oturdum, bir saatte. Hatta daha da kısadır da hadi ben 1 saat diyeyim. Çünkü ben arada çekim yapıyorum, yazıyorum, çiziyorum. Çok kolay yapabileceğiniz, bu soğuk günlerde de cebinizden eksik etmeseniz iyi olacak eldivenler. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli günlerde kullanın efendim. Hoşça kalın.